Merhaba arkadaşlar. Modern anlamda ulusların ilk örneklerinin Avrupa'da, özellikle de Batı Avrupa'da ortaya çıktığından söz etmiş ve bunun tarihsel, toplumsal, ekonomik temellerini anlatmaya başlamıştık. Bu konuda Avrupa feodalizminin özgün yapısından, Avrupa feodalizminin çok merkezli siyasi parçalanmışlıklarla belirlenen, merkezi olmayan yapısını ve bunun yol açtığı bazı sonuçlardan söz etmiştim. Şimdi bu olguyu tamamlayan en önemli Avrupa özgünlüğünü oluşturan özelliklerden birisi de Avrupa'daki kent olgusudur. Yani Avrupa'da Orta Çağlar boyunca gelişen ama geçmişi Roma İmparatorluğu dönemine giden kent olgusunu ve özel kent gelişmelerinin anlamını iyice kavramadan milletlerin ilk olarak neden Avrupa'da ortaya çıktıklarını anlayamayız. Hatta birçok ekonomist ve tarihçi bu süreci esas olarak kent ekonomisinin ulusallaşması süreci olarak adlandırırlar ki bu gerçekten doğru bir tespittir. Yani Avrupa'daki milletleşmelerin başlaması, millet denilen toplumsal örgütlenme biçiminin kendinden önceki biçimlerden farklılıklarını gözettiğimizde ilk karşımıza çıkan olgulardan birisi Avrupa'da merkezi krallıklardan, güçlü imparatorlardan bağımsız bir biçimde hemen hemen özerk, kralın ya da merkezi otoritesinin etkisini kabul etmekle birlikte kendi iç işleyişini sürdürebilen, belli yapıları bulunan ve dolayısıyla yasalarla da karşılıklı sözleşmelerle güvence altına alınmış kent olgusunun çok önemli olduğunu görüyoruz. Yani bunun Avrupa özgünlüğündeki anlamını kavrayabilmeniz için örneğin bir İstanbul'u somut bir örnek olarak bildiğimiz geçmişte doğudaki en önemli kent olan İstanbul'la bir örneğin Londra'yı ya da bir İtalya'daki herhangi bir kent devletini karşılaştırdığımızda aradaki korkunç farklar hemen kendini belli edecektir. Örneğin İstanbul dediğimiz yerde her şey padişahın iki dudağının arasındaydı. Yani diyelim İstanbul'da kafanıza göre gidip bir berber dükkanı, dericilik, herhangi bir esnaf, sanatkar bir şey, iş yeri açamazdınız. Bütün bunlar çok sıkı lonca kurallarıyla belirlenmiş özelliklere bağlıydı. Kullanacağınız derinin kalitesinden, o üreteceğiniz ayakkabıyı kaç liraya satacağınıza kadar her şeyi devlet belirliyordu. Bu ham maddelerin sağlanması, ham maddelerin gelmesi, bütün bu işleri de yine devlet belirliyordu. Yani diyelim örneğin siz İstanbul'da ayakkabıcılık ya da kavaflık yapacaksınız. Yani deri işleyiciliği yapacaksınız. Peki derileri nereden alacaksınız? Anadolu'ya gidip öyle nerede ucuz bulursam pat diye yükleyip getirme şansınız yok. Zaten yollar güvenli değil. Bu işi isteseniz de yapamazsınız. Güvenlik nedeniyle. Bütün bu işleri devlet yapıyordu. Yani devletin izin verdiği, koyduğu kurallara ve narh sistemi de her şeyin fiyatlarının yukarıdan aşağıya belirlendiği bir sistemdi. Şimdi böylesi bir durum örneğin Avrupa'da yok muydu? Evet, Avrupa'da da bazı ülkelerde vardı. Örneğin tarihsel biçimlenmesi açısından bakıldığında Fransa Avrupa'daki en merkeziyetçi devletlerden birisiydi. Yani krallıklardan birisiydi. Başlangıçtan itibaren Frank İmparatorluğu'nun kurulmasıyla birlikte Fransa bulunduğu bölgede oldukça merkeziyetçi bir yapı geliştirmişti. Şimdi buna bağlı olarak Paris şehriyle örneğin bir Londra'yı ya da bir İtalya'daki Cenova'yı, Milano'yu, Roma'yı karşılaştırdığınızda arada da devasa farklar vardı. Yani Londra'da ve diğer özelliğin gelişmiş olduğu şehirlerde belediye hizmetleri, kentin yönetimine kralın müdahale edip etmemesi, bunların kendilerini yönetmeleri ve kralın onların haklarını ve yükümlülüklerini kabul etmesi çok karşılıklı bir sürü sözleşme ve anlaşmalarla ve geleneklerle belirlenmiş özellikler içerisindeydi ve dolayısıyla bir Paris'in işleyişiyle Londra'nın işleyişi birbirinden tamamen farklıydı. Yani Londra'da kralın yani İngiltere kralının Londra'daki hükmü
Fransız kralının Paris'teki hükmüyle kıyaslanamazdı. Şimdi durum böyle olduğu için Avrupa özgünlüğünü tam olarak iyice kavrayabilmemiz için kent ekonomisinin ulusallaşması süreci denilen sürecin ayrıntılarına biraz bakmamız gerekiyor. Yani Avrupa'da bu bağımsız kent olgusu nereden ortaya çıktı? Niye böyle bir şey vardı? Dünyanın diğer bölgelerinde böyle durumlar olmazken Avrupa'da neden böyle bir gelişme yaşandı? Sorusunun yanıtı aslında ilk çağın başlarında koskoca Akdeniz çevresini kuşatan ve büyük bir imparatorluk kuran Roma İmparatorluğu'nda yatıyor. Yani Roma İmparatorluğu öylesine büyük bir imparatorluktu ki yani Akdeniz ismi yerine Mare Nostrum diyorlardı. Yani bizim deniz. Çünkü koskoca Akdeniz'in çevresini büsbütün kuşatan bir imparatorluk kurmuşlardı Romalılar. Ve Romalılar böylesine büyük bir imparatorluğu kurup sürdürebilmelerinin en önemli ayaklarından birisi Roma'nın siyasi sisteminin olağanüstü esnekliği ve güçlü yapısıydı. Yani Romalılar başka fetihçi halkların ya da şeylerin yaptığı gibi bir yeri işgal ettiği zaman oranın iliğini kemiğini sömürüp onları kendilerine bağlı kılarak ve o insanlara hiçbir şey vermeden yönetmiyordu. Romalılar ele geçirdikleri her yerde belli hukuki yapılar, siyasi yapılar kuruyor. Yönettikleri ülkedeki yöneticilere zarar vermiyorlar. Onları tam tersine kendi yönetim sistemlerinin içerisine bütünleştiriyorlar, entegre ediyorlar ve böylelikle esnek bir yapıyla imparatorluklarını sürdürebiliyorlardı. Dolayısıyla Avrupa'da kent olgusunun özerk, hatta yer yer tarihsel sürecin gelişmesine göre krallıklara kafa tutabilecek kentler birliğinin ortaya çıktığı değişik özerk kent gelişmelerinin özgünlüklerini çok iyi kavramamız gerekiyor. Ve bu özgünlüklerin en başında da temelinde aslında Romalıların geliştirmiş oldukları municipium geleneği, yani belediyecilik geleneği denilen bir durum vardı. Dolayısıyla Avrupa özgünlüğünü iyi kavrayabilmek için Roma yönetim sistemini ve Roma'nın fethettiği ülkeleri ve bölgelerdeki kentleri, oradaki yapıları kendisine nasıl bağladığını iyi kavramak gerekiyor. Bildiğiniz gibi geçmişin köleci topluluklarında yani bu kuşkusuz doğudaki göçebe krallıklarda ya da Hindistan'da, Çin'de, Orta Doğu'da farklı biçimlenmeleri mutlaka vardı. Fakat genel olarak yani İsa'dan önceki döneme gittiğimizde köleci imparatorlukların sürdürülebilmelerinin sınırları vardı. O sınırlar da şuydu: yani siz bir bölgeye, bir halka, bir belli yerlere egemen olabilirsiniz. Fakat orada kalıcı olarak bugünkü anladığımız anlamda bir merkeziyetçiliği ve sürekli bir siyasi yapıyı sürdürmenize olanak yok. Yani bu o kadar olanak yok ki, bırakın örneğin Büyük İskender'i düşünün. Büyük İskender Makedonya'dan çıktı. Önce Yunanistan'dan sonra çevre bölgeleri fethetti ve daha sonra ta Hindistan'a kadar giderek gelmiş geçmiş en büyük imparatorluklardan birisini kurdu. Yani Büyük İskender'in kurduğu imparatorluğun sınırlarına baktığınızda herhangi bir tarih atlasında kolaylıkla internetten bunu bulabilirsiniz. Devasa bir alan. Peki Büyük İskender bu kadar geniş, bu kadar büyük ülkeleri fethetti ama buralarda yönetimi sürdürme şeyleri ve kalıcı hale getirebildi mi? Getiremedi tabii. Yani düşün, sizin şimdi siyasi merkeziniz Makedonya olarak düşünün. Yunanistan düşünün ya da Atina. Şimdi Atina'dan Hindistan'a, ta Mısır'a, daha uzak bölgelere, İran'a, daha ilerlere, her tarafa Büyük İskender buraları fethetti. Yani kağıt üzerinde fethetti. Girdiği her yerde önüne gelenleri ezdi geçti ama buralarda kalıcı yapılar, imparatorluklar kuramadı. Kuramazdı da, çünkü sen bir merkezden bu uzak yerlere gitmen zaten sen haberci göndersen bile senin habercinin oraya gidip gelmesi 6 ayı, 1 seneyi buluyor. Ki daha önce bir videonun birisinde anlatmıştım. Örneğin
İslamiyet'in kılıcı, halife, işte kendilerini halife olarak adlandırmalarına rağmen Osmanlı padişahları hacca gitmezlerdi. Niye gitmezlerdi? Çünkü gidemezlerdi. Hacca gidip gelmek yaklaşık bir senelik bir yolculuk demekti. Bir sene boyunca İstanbul'u boşalttığında geldiğin zaman İstanbul'da hangi devletin kimin kurulacağı, nasıl bir siyasi durumda karşılaşacağını bilemezdin. Dolayısıyla Osmanlılar gibi yani Cengiz Han İmparatorluğu gibi geçmişin bütün büyük imparatorlukların en önemli sorunları buydu. Yani o dönemin teknolojisi, uluslararası ilişkiler, yol ağı, ekonominin geldiği durum itibariyle bizim bugün bildiğimiz normal devlet dediğimizde her devletin sahip olduğu bir takım yeteneklere, kapasitelere geçmişin devletlerinin hiçbirisi sahip değildi. Böyle olduğu için geçmişteki ilişkiler genellikle talancılık seviyesinde yürütülürdü. Yani televizyonlarda falan belli dizilerde izliyoruz. Örneğin geçmişte zamanında Vikingler Avrupa'nın altın üstüne getirmişlerdi. Her tarafa gidiyorlardı. Ya da bir dönem Cermen kabileleri bunu yaptı. Ya da ondan önce Orta Asya'dan gelen Hunlar, Atilla'nın Hunları aynı şeyleri yaptı. Ama bu imparatorlukların, bu krallıkların kalıcı hale gelmeleri mümkün olmadı. Çünkü bunun gerçekleştirilebilmesinin temelinde olması gereken ulaşım, altyapı, ekonomik ilişkiler, yol güvenliği, ülke güvenliği, sınırların sahip olması, bu olanaklar yoktu. İşte bu açılardan baktığımızda Roma İmparatorluğu'nun kurulup gelişmesi ve Avrupa'da büyük bir egemenlik kurarak olağanüstü işler başarması ve buna bağlı olarak da çağdaş hukuk sisteminin temellerini atacak biçimde çok ayrıntılı ve ilginç bir biçimde gelişmeler sağlayabilmesine göz ardı ederek Avrupa'daki özerk kent oluşumunun nasıl ortaya çıktığını anlayamayız. Roma'da ilk başta yani herhangi bir diyelim şehir devletinin olduğu gibi Atina'yı düşünün, Sparta'yı düşünün, işte geçmişin ilk çağdaki önemli isim yapmış ve tarihe iz bırakmış kent devletlerini düşünün. Onlar gibi bir kent devletiydi. Dolayısıyla güçlenerek çevresindeki diğer kent devletlerini kendine bağımlı kılmaya başladıkça ister istemez Roma belli bir ikilemle karşılaştı. Birincisi onları tamamen yönetici tabakayı yok ederek oraların her şeyle kendisine bağlı kılması, sürekli olarak oralarda bir koruma ve kollama gücü bırakması ve dolayısıyla da bununla baş etmesi mümkün değildi. Bunun bilincinde olarak Romalılar müthiş esnek bir siyasi yapı geliştirdiler. Bu esnek siyasi yapı içerisinde fethettikleri ülkelerin yöneticilerini ve onlara bağlı işte bir takım ekonomik ilişkileri sürdürebilen tabakaları kendilerine bağımlı kılabilmek için bu municipium geleneği, yani belediyecilik geleneği dediğimiz bir geleneği yavaş yavaş yerleştirmeye başladılar. Yani siz Roma İmparatorluğu içerisinde, Roma'nın merkezinde ve Roma vatandaşlarının, yani vatandaş derken tabii köleler, işte yabancılar, kadınlar falan değil. Yani erkek özgür vatandaşlar kastediliyor orada. Bütün bir Roma vatandaşının, Roma yurttaşının sahip olduğu bütün haklara sahip olabilmeniz mümkün değildi. Dolayısıyla bir esnek bir biçim olarak, bir geçiş formu olarak bu municipium geleneği çerçevesinde belli fethedilen bölgeleri, kentleri oranın eski yöneticileriyle ve oralara ait kabilelerin gelenekleriyle birlikte yönetme yoluna gitti Romalılar ve böylece ikinci bir yapı çıkmış oldu. Yani tekrar Roma İmparatorluğu içerisinde Roma vatandaşlarının sahip olduğu bazı halklara sahip olan ama bazı haklardan da yoksun kılınmış olan ama buna rağmen de aslında kenti yönetme özellikleri ve kentin yapısında söz sahibi olmaları bakımından belli ayrıcalıkları bulunan bir
durum ortaya çıkmış oluyordu. İşte buna municipium geleneği deniyor. Ve Roma'nın yıkılmasından ve Roma'dan sonra bu Roma'nın kurmuş olduğu yapının izleri özellikle 11. 12. yüzyıllardan sonra, yani değişik krallıkların Avrupa feodalizminin bağrında Roma'nın yıkılmasından sonra değişik krallıkların ortaya çıkmasıyla birlikte ortaya çıkan siyasi yapı içerisinde bu kentler giderek önem kazanmaya başlar. Kentlerin önem kazanması, kentlerin sahip oldukları bir takım geçmiş hakların ve ilkelerin aslında korunmasıyla ilgili bir şeydi. Bu durum sadece Roma dönemindeki municipium geleneği ve Romalıların hukuki olarak çerçevesini çizdikleri yapılarla sınırlı bir durum değildi. Çünkü bu yapılar aynı zamanda Avrupa feodalizminin gelişmesine bağlı olarak yukarıdan aşağıya senyörlerle onlara bağlı olan vasal beyler arasındaki ve serfler arasındaki bir dizi hukuki, siyasi ve geleneksel yeminlerin, sözleşmelerin ve anlaşmaların bir bütünüyle da özel kent yapıları ortaya çıktı. Daha sonraki süreçte bu kent yapıları kendi içlerinde krallardan elde etmiş oldukları bazı ayrıcalıklar ve bazı yönetim yetkileriyle birlikte kendi işlerini kendileri görmeye başladılar. Yani bu geçmişte Avrupa'da dönem dönem öylesine kent birlikleri ortaya çıktı ki bunların örneğin en ünlülerinden birisi, internette arama yapmanız ve konuyu araştırmak isteyen arkadaşlar için yararlı olacaktır. Örneğin Hansa Birliği diye bir birlik vardı. Bu Hansa Birliği'ne 100'ün üstünde kent katılmıştı ve Hansa Birliği kendi ekonomik işlerini yürütebilmek, yol güvenliğini sağlayabilmek, vergiler ve sınırlar arasındaki ticaretin bir takım güvenliğini sağlayabilmek için ordular tutmaya, belli siyasi ve askeri güç elde etmeye ve bu ordularla kendi güvenliğini sağlamaya başladılar ve bunlar bir dönem öylesine güçlendiler ki Avrupa'daki birçok krallıktan daha güçlü hale geldiler ve onlara söz geçirebilir ya da onlar için ciddi bir tehdit haline gelebildiler. Yani sadece bu Hansa Birliği değil, bunun dışında başka birlikler de var. Bunun başında söz ettiğim kent ekonomisinin ulusallaşması süreci aslında özel kentlerin güçlenmesi süreciyle doğrudan ilgili. Peki kentlerin özelleşmesi ve güçlenmeleri hangi süreçlerden geçti? Bu açıdan aslında esas olarak Avrupa'nın bütünü açısından bakıldığında 11. 12. yüzyıllardan sonra Avrupa'da kentlerin giderek güçlendikleri ve krallara karşı, merkezi ya da bölgesel krallıklara karşı kendilerinin belli ayrıcalıklar ve idari kendi içlerinde ki yönetimi sürdürebilmeleri açısından belli avantajlar elde ettiklerini görüyoruz. Şimdi buna ilişkin Avrupa'nın her yerinde değişmez, aynı standart bir işleyiş ve hukuki yapı kuşkusuz yoktu. Yani her ülkenin kendi geçmişine, kendi geçmişindeki sözleşme geleneklerine, toplulukların birbirleriyle ilişkilerine bağlı olarak farklı şeyler vardı. Bu konuyu araştırmak isteyen arkadaşlar açısından ipucu olması açısından örneğin fuerolar denilen İspanya'da kentlere sağlanan ayrıcalıkların ve yönetim yetkilerinin belirtildiği fuerolardan söz edebilirim. Bu fuerolar aynı zamanda İspanya'da olduğu gibi başka adlarla Avrupa'nın değişik yerlerinde birçok krallık ve yöneticiler tarafından kentlere sağlanan ayrıcalıklar da. Yani bu fuerolar aslında sadece kentler için değil, belli bölgelerdeki kiliseye bağlı piskoposlukların ayrıcalıkları ve onların yürütebilecekleri özel faaliyetleri sağlama bakımından da krallar ve merkezi yöneticiler tarafından sağlanan beratlardı. Yani bunlarla birlikte o ülkede kağıt üzerinde egemen olan kral belli yetkilerini, belli
yönetim, yargılama, vergi toplama, belli işlerin yapılmasını bu sözleşmelerle kentlerdeki yapılara, kentlerde yöneten belediye meclislerine ve idari işleri yürüten kurullara devretmiş oluyorlardı ve onlar da bu haklarına dayanarak kendi yapılarını sürdürebiliyorlardı. 11. 12. yüzyıldan sonra Avrupa'da giderek güçlenmeye başlayan ve merkezi yönetimlerle belli anlaşmalar sonucunda belli ayrıcalıklar elde eden özerk-kent olgusu aslında bu özerk-kent olgusunu kavramanın bir yolu da bu özerk-kentlerin nasıl yönetildiği ile ilgili. Burada genel olarak bütün Avrupa için geçerli ve sınırları belirlenmiş mutlak bir kural elbette yoktu. Her ülke biraz önce de sözünü ettiğim gibi kendi geleneklerine, kendi güç ilişkilerine göre belli özellikler sağlamıştı. Şehirler kendi içlerinde bir bütünlük ve bir kent bütünlüğüne bağlı olarak bir vatandaşlık bilinciyle donanmışlardı. Yani Avrupa'daki ta 15. 16. yüzyıllara kadar bile Avrupa'da herhangi birisinin nereli olduğu, nereden yaptığı söz edildiği zaman yani kendilerini kralla ya da etnik kökenleriyle şunlarla bunlarla ifade etmezlerdi. Esas olarak belirleyici özellik kentlilikti. Kişilerin kendilerini, aidiyetlerini belirtme durguları kentlilikle tanımlanıyordu. Bu konuyla ilgili Almanca'da bir deyiş var. Stadt Luft macht frei. Bu Almanca sözcüğünün anlamı şu. Kent özgürleştirir. Şimdi kent özgürleştirir ne demek? Aslında sadece Almanca olarak kullanılmıyor tabii. Bu başka dillerde, başka biçimlerde de ifade ediliyor ama bu deyişin anlamı şudur. Yani kentte yaşayanlar özgür yurttaşlardır. Ve burada krala hukuki olarak ya da siyasi olarak kralın egemenliğine tabi olsalar da, krallığın bir parçası olsalar da kralın hükmü burada her şeye yeten, her şeye son kararı veren kişi olarak geçemez. Yani örneğin kırsal kesimlerde biliyorsunuz daha önce de söz etmiştim. Yargı yetkisi senyörlere ait. Senyörler işte serfleri yargılayarak onlar hakkında karar veriyordu. Ya da senyörün kararına bir biçimde itiraz edildiğinde ya da bu kararı bozabilecek sadece kralın kendisiydi. Ama kralın kendisi bile şehirlerde bu derece bir yetki ve güç sahibi değil. Olamaz yani. Çünkü şehirlerinin sahip oldukları haklar onların krallıklarla yaptığı sözleşmeler ve geleneklerle sağlamış oldukları kendi iç yapılarındaki özerklik ve özgürleştirici alanlar o kadar fazlaydı ki krallar buralara fazla müdahale edemiyorlardı ve sonuç olarak Avrupa siyasi geçmişine bakıldığında kentlerin ve giderek de kent birliklerinin dönem dönem siyasi gelişmelere yön verdikleri, hatta kendilerinin siyasi özneler durumuna geldikleri durumlar söz konusu. Dolayısıyla Avrupa'daki milletleşmenin ilk milletlerin ortaya çıkması açısından özerk kent olgusu ve özerk kent olgusuna bağlı olarak kentlerdeki siyasi, kültürel, toplumsal havanın bambaşka olması kuşkusuz çok önemliydi. Yani buradaki özgürleştirici hava ve yurttaşlık bilincinin kentlerde yaşayan geniş kesimler açısından benimsenmiş olması ileride birbirine denk, eşit, kardeşler ülkesi olarak milletler ülküsünün ortaya çıkmasını çok kolaylaştıran bir etkendi. Tabii kent olgusunun milletleşme açısından taşıdığı önemin ve özelliklerin ayrıntılarına değinemedim. Aslında değinmeye de gerek yok çünkü bu videolar bir tarihsel olarak konuları anlatacak videolar değil. Ama ben konunun araştırılmasını düşünen arkadaşlar aslında ipuçları verdim. Bu ipuçlarına dayanarak bu ipuçlarındaki konuların başlıklarını internete ya da işte ChatGPT gibi yapay zeka platformlarına sunduğunuzda konuyla ilgili ayrıntılara kolaylıkla erişebilirsiniz. Sanırım bu videonun da sonuna geldim.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapan, eleştiren, destekleyen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.